Merhaba sevgili boğa burçları, Siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet, hazırsanız 3 Şubat haftası burç yorumunuzu yapacağım. Yükselen burcu boğa olan, güneş burcu boğa olan ve ay burcu boğa olan tüm boğa burçları hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız? Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Para kraliçesi çıkmıştı. Güneş kartı. İmparator. Para yedilisi. Hadi gel seni de alalım. Para şövalyesi. Ne çok paralar çıktı. Hep konunuz para galiba. Para olması. Ölüm kartı, joker kartı ve şuradan da alacağım. Güç kartı ve kılıç prens. Evet sevgili boğalar. Kartlarımızı düzenleyeceğim ve hemen başlayacağım. Merak etmeyin. Siz buraları biraz ileri sarabilirsiniz. Şimdi her zaman söylüyorum. Yeni gelenler için de söyleyeyim. Yani niyetinizi aldıktan sonra hemen ben yorum yapacağım yere kadar biraz ileri alıp hemen buraya kadar yere gelip dinleyebilirsiniz. Evet sevgili boğalar, bu haftaya başlarken böyle çok sakin, kendinizde bilginiz olsun, kültürünüz olsun, huzurunuz olsun, maddi konular olsun. Hani biraz bir konularda sanki rahatlamış, kendinizi böyle bir huzurlu hissediyorsunuz gibi. Bir şeyleri yapmanın, başarmanın mutluluğu var burada. Belki iş konusu. Hani iş konusunda güzel gelişmeler oldu. Çünkü güneş kartı da çıkmış. Belki eğitimle ilgili güzel gelişmeler. Belki çok değer verdiğiniz insanlarla ilgili ya da insanla ilgili diyelim. Orada güzel gelişmeler olmuş. Bir aydınlanma yaşamışsınız. Böyle içiniz huzur kaplayacağı bir hafta. Güzel bir haftaya giriyorsunuz sevgili izleyicilerim, sevgili boğalar. İşte burada aklınız başınızda, ayağınızı sağlam yere bastığınız, her türlü kararı alırken çok doğru kararlar aldığınız harika enerjilerdeki bir haftasınız ya. Burada kendi koltuğunuzu koruyorsunuz adeta. Şimdi burada işinizle ilgili çok güzel bir yerinizi garanti etmiş olabilirsiniz. Garantilemişsinizdir. Şimdi ne olabilir? İşinizde terfi alabilirsiniz. Aldığınız eğitimler sizi bir üst seviyeye taşımış olabilir. Burada yaptığınız kararlar sizi sanki daha bir üst mertebeye getirmiş gibi gözüküyor. Ayağınızı dediğim gibi sağlam yere basıyorsunuz. Kendi işinizi kurmaya çalıştıysanız, bu zamana kadar bilgi aldıysanız artık kendi işinizi kurma zamanının geldiği gözüküyor. Burada bilgilerinizle harika işler çıkartacaksınız. Yalnız biraz yorulmuşsunuz, mola vermek istiyorsunuz, dinlenmek istiyorsunuz ama burada bir yandan da gözünüz hani yapacağınız işte aklınızda sürekli o iş var. Bir an önce bitirseydim diyorsunuz ama yorgunluktan da gözüm kesmiyor dediğiniz bir enerjilerdesiniz. Hani hem istiyorsunuz hem yorgun olduğunuz için isteksizsiniz. Hem de istemiyorsunuz diyebilirim. Hani istemiyorsunuz diye bir şey değil. Sadece çok yoruldum. Belki istiyorsunuzdur da bir şeylere hevesiniz sanki her geçen gün azalmış olabilir. Çünkü çok fazla bir şeylerle uğraşıp emek verdiğiniz gözüküyor. Ama güzel bir şey söyleyeceğim ben burada size. Hiç merak etmeyin. Bakın para şövalyesi. Umudunuz tekrardan bir haberle birlikte, bir haberleşmeyle birlikte yeniden yeşerecek diyebilirim. Burada mutlu haberleri verebilirim size. İşte burada güzel bir gelişme olacak. Tam umudunuzu kaybettiğiniz ve kendinizi yorgun hissettiğiniz anda birisi size bir haberle bir teklif gelebilir, bir konuşma gerçekleştirebilirsiniz. Sizin için çok değerli, önemli bir konu veya bir kişi tarafından
güzel konuşmalar sayesinde bir şeyleri garantiye alacaksınız sevgili izleyicilerim. Belki bu bir iş görüşmesi, iş konuşması, belki de bir ilişkiyle ilgili konuşmadır bilmiyorum ama sonuç olarak bir şeyi hayatınızda garantileyeceksiniz. Tamam, işte içim rahatladı, derin bir nefes alabilirim dediğiniz bir haftaya giriyorsunuz. Hadi müjdemi isterim dermişim. Evet, böyle bir şey yaşarsanız bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden söylüyorum dermişim. Evet sevgili boğalar, burada kesinlikle o konu hakkında bakın net bir bitiş yaşıyorsunuz. Aydınlandıktan sonra o konu, hani kafanızda bir aydınlanma yaşıyorsunuz ya, bakın bu güneşten sonra, aydınlandıktan sonra o konu bitiyor sizin için. Tamamıyla tamamlıyorsunuz. Belki parayla ilgili konu, belki de ilişkiyle ilgili konu, bilemiyorum ama burada maddi manevi bir konunun bittiği gözüküyor ve sıfırdan yeniden bir hikayeye başlıyor gözüküyorsunuz. Şimdi artık bu konular, mevzular bittikten sonra heyecanlı mı heyecanlı, hareketli mi hareketli, içiniz kıpır kıpır olduğu bir haftaya giriyorsunuz. Bakın ikinci yarısı, yani sonlarına göre belki cuma, belki perşembe ya da cuma da olabilir ama daha çok cuma, cumartesi, belki de hafta sonu, yani sizin için bambaşka bir konunun başladığı, güçlü, sağlam, her şeyi yapabilecek, toparlayabilecek enerjilerde olduğunuz bir haftaya giriyorsunuz. İçinizdeki o bazı öfkeler var ama o öfkeleri yeneceksiniz. Hiç merak etmeyin. Sıfırdan başlarken önünüze kim çıkarsa herkesi böyle bir tek sözünüzle hemen şahmat yapacaksınız. Yani hiç tereddüt etmeden başlayacağınız bir şey var burada. Belki bilemiyorum, ilişki de olabilir, iş de olabilir, bir yere taşınmak olabilir. Yeni bir hayata başlayacağınızı söyleyebilirim. Yeni bir projeye de başlayabilirsiniz burada tabii ki. Ama neye başlıyorsanız çok güzel bir başlangıç yapacaksınız. Evet, kolaylıklar diliyorum sevgili boğalar. Şimdi bir de bilinçaltınıza bakalım. Bilinçaltınız ne söyleyecek bize? Salıverme. Ayrılık. Özgürlük. Burada hep özgürlük teması çıktı, fark ettiniz mi? Ve aile. Şimdi sevgili boğalar, burada kesinlikle sizin artık hiçbir şey umursamadığınız gözüküyor. Ve belki aile olma yolunda, belki de yani bir şeyden ayrılık var ama aile olmak için ayrılıyor olabilirsiniz evinizden, ya da özgürleşmek istediğiniz şey, kendinizi özgürleştirmek istiyorsunuz. Belki aileden özgürleştiriyorsunuz. Belki de artık aile olmak istemekten vazgeçtiniz. Hani biraz artık hayatı biraz daha kendi isteğim üzerine hayat yaşamak istiyorum diyebilirsiniz. Ama bazılarınız da özgürlüğü bir aile kurmakta olarak da olabilir. Bu zamana kadar belki hep özgürdünüz. Hep böyle her şeyi salan bir insandınız. Ve çok ayrılıklar da yaşamış olabilirsiniz. Bu özgürlüğün verdiğinden dolayı, hani özgürlüğün verdiği enerjilerden dolayı şimdi artık bir aile olmak isteği uyanmış olabilir sizde. Yani burada tam tersi de olabilir. Kesinlikle, yani ya aileden özgürleşmek var ya da artık normal yaşamaktan sıkılıp, artık her şeyi boş vermekten sıkılıp bunu bitirmek, sonlandırmak ve bir aile kurmak da isteyebilirsiniz artık. İki seçenekten hangisi ise sevgili izleyicilerim. Şimdi bu haftaki bir de duygularınıza bakalım. Ne hissediyorsunuz? Duygularınız nelermiş? Burada ok çıktı. Makas. Evet, güzel şeyler aslında. Kale ve kavuşmak. Evet, tam da söyleyeceğim şeyi onayladı. Şimdi bazen makas, hani bir şey bitirmek, sonlandırmak kötü gibi gözüküyor ama bakın bir haberleşmeyle artık bir konuyu bitiriyorsunuz gene. Ok yaydan çıkmış. Her an bir haber gelebilir size. Bu konu tamamıyla sizin için bitecek. Artık sağlam bir duruşla
bir şeye kavuşacaksınız. Şimdi şurada ayrılık ve bir şeylere özgürlük vardı. Belki artık ayrılığı bitireceksiniz. Birisi sizinle haberleşecek, iletişime geçecek, konuşacaksınız. Artık o ayrılığı, o özgürlüğü bitirmek ve sağlam bir birlikteliğe kavuşacaksınız gibi gözüküyor. Ben bu kartlarla daha iyi anladım ki eğer bir ayrılık yaşadıysanız sevdiğinizden, eşinizden, hani birilerinden ya da ebeveynlerinizden ayrılık yaşamışsınızdır belki. Burada çünkü aile çıktı. Hani yaş farkına göre de değişiyor tabii ki. Burada kavuşuyorsunuz ama sağlam bir kavuşma sizi bekliyor. Eğer ayrılıklar varsa buluşma, barışma oluşuyor gözüküyor sevgili boğalar. Evet. Şimdi gelelim iş, meslek, kariyer kartlarımıza. Bakalım bu hafta ne söyleyecek dedim. Kart kendisine atıverdi. Hem de 2 tane vermiş. Burada o kadar böyle kendinizi iyi geliştirmişsiniz ki sevgili boğalar. Artık tamamıyla her işin üstesinden gelebilecek hallerdesiniz. Yani yıkılmaz bir kalesiniz neredeyse. O kadar güzel gerçekleştirmişsiniz ki yani yetiştirip o yetiştirdiğiniz şey de sizin gerçeğiniz olmuş. Yani nasıl desem olmuşsunuz yani sevgili izleyicilerim. İşinizde, kariyerinizde artık siz bir olmuşsunuz. Hiçbir şey sizi yıkamaz. Hiçbir sorun sizi yıkamaz. Hiçbir sorun sizi üzemez. Burada bir şeylere sorun yaptığınız gözüküyor ama kartlarımız diyor ki hani sorun yapmaz. Sorun zaten başka şeylerde, seninle ilgili kaynaklarda değil. Yani sen yeterince mükemmel bir insansın. Burada ya dış etkenlerden ya da böyle hani maddi durumlardan da olabilir. Hayat şartları, belki enflasyon, bilemiyorum. Burada bir sorun var ama sizden kaynaklı olduğu değil. Yani biraz basiretsiz bir zamana girmişsiniz gibi gözüküyor. Burada bir sıkıntınız var. Endişe de ediyorsunuz ama sakın endişelenmeyin. Her şey düzelecek. Çünkü bakın burada hava olmusu çıkmış. Daha ne olsun. Ve burada bir de geçmişten yana bir şeylere sıkıntı yaptığınız gözüküyor. Geçmişten bu yana belki bir projeniz vardı, bitiremediniz. Belki geçmişten bu yana bu zamana uzun zamandır bir iş yeriniz vardır da artık bu iş yerim ne olacak diye düşünüyor olabilirsiniz. İşlerle ilgili belki probleminiz var. Uzun zamandır bir sıkıntı var ama size güzel bir müjde vereceğim. Burada sizin sanki bu hafta müjdeler dolu bir hafta sanki sevgili izleyicilerim. Sanki genel açılımda da bir müjde vermiştim gibi hissettim. Üst üste açılımlar yapınca hani hangisinde söylediğimi de unutabiliyorum tabii ki. Ama burada söylemiştim, evet, burada bir müjdeli haber vardı. Şu güneş kartı çıkmıştı çünkü size genel açılımda. Burada da o geçmişten bu yana çabaladığınızın ödülü geliyor sevgili izleyicilerim. Bakın gereksiz endişe yapıyorsun, ödülünü alacaksın artık. Biraz gecikmiş olabilir, bazı sorunlar olabilir, basiretsiz bir zamana girmişsiniz. Ama sizden kaynaklı değil, belki sistemden kaynaklı. Sıkıntılarınızın, acılarınızın son bulduğu bir hafta, burada yeniden doğuyorsunuz, yeniden diriliyorsunuz. Yepyeni bir sanki nefes aldığınız hayat sizi bekliyor adeta. Küllerinizden doğuyorsunuz sevgili izleyicilerim. Hani öldüm bittim diyorsanız artık biraz daha zaman uzarsa benim halim ne olur dediğiniz, endişe ettiğiniz bir konu var. İşte o konu bitiyor ve küllerinizden doğup ayağa kalkmayı bırakın, artık zıplayarak kalkacaksınız gibi gözüküyor. Neredeyse böyle eski sevinciniz, eski neşeniz yeniden gelecek. İçinizdeki o çocuğun sevincini hissedeceğiniz bir haftaya giriyorsunuz gibi gözüküyor sevgili boğalar. Evet, bu haftaki yorumunuz böyleydi. Umarım keyif almışsınızdır diyorum ve sizleri sevgiyle uğurluyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.